Amerika'dasınız, hamile kaldınız. Ne tür masraflarla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Amerika'da hamile kaldığınızda tercih edebileceğiniz iki farklı sigorta türü var. Birincisi bir miktarını sizin ödediğiniz, geri kalanını sigorta firmalarının karşıladığı sigorta türü. İkincisi ise %100 ücretsiz olan, muayenesinden hastanesine ve hatta ilacına kadar hiç para ödemediğiniz diğer sistem Medicaid. Medicaid, federal hükümet tarafından desteklenen ve eyaletler tarafından yürütülen bir sigorta türü. Aralarında küçük farklılıklar olsa da genel olarak işleyişleri aynı. Ben bugün sizlere New Jersey için olan uygulamasından bahsedeceğim. Peki Medicaid'e kimler başvurabilir? Öncelikle Medicaid'e başvurmak için 5 yıldır Amerika'da yasal olarak oturumunuzun olması gerekiyor. Ancak hamile kaldığınızda istisnai bir durum oluştuğundan Amerika'ya yeni gelmiş dahi olsanız buna başvuruda bulunabiliyorsunuz. İkinci bir koşulsa gelir durumunuz. Aile büyüklüğüne göre önceden belirlenmiş bir gelir limiti var. Bu limiti aşmamış olmanız gerekiyor. Peki bu gelir limiti nedir? Nereden bulabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz derseniz şuraya bırakmış olduğum web sitesinden girip gelir tablosunu inceleyebilirsiniz. Böylece başvurmadan önce kendi gelirinizle kıyaslayıp Medicaid'in size çıkıp çıkmayacağını öğrenebilirsiniz. Peki buna nasıl başvuruyoruz? Ben bunu Covid döneminde başvurdum. O yüzden sürecim biraz diğerlerininkinden farklı olmuş olabilir. Ancak öğrendiğim kadarıyla Covid öncesi de bundan farklı olarak size en yakın sosyal hizmetler binasını bulup oraya elden evraklarınızı teslim ederek başvurularınızı yapabiliyormuşsunuz. Ancak şu anda sadece telefonla ve online başvuru alıyorlar. Telefonla başvurularda bekleme süresi biraz uzun olabiliyor. Ya uzun saatler telefonda beklemek zorunda kalıyorsunuz ya da mesaj bıraktığınızda yetkililerin size geri dönüşü biraz zaman alabiliyor. O yüzden ben size çok daha pratik ve kolay olan online başvuruyu tavsiye ediyorum. Online başvurudan kesinlikle korkmayın. Ben bunu yapamam, İngilizcem yeterli değil, nasıl yaparım gibi kaygılarınız varsa hiç kaygılanmayın. Çünkü gerçekten çok basit bir Google Translate tercümesiyle formunuzu doldurabilirsiniz. Çünkü formda istenen bilgiler öyle çok zor yapamayacağınız şeyler değil. Aksine böyle klasik her zaman istenen belgeler. Nedir bu belgeler? Kimlik bilgileriniz, sosyal güvenlik numaranız, banka hesap bilgileriniz, ya da işte ikametgahınızı gösteren faturalar gibi belgeler isteyecekler sizden. Bunların yanı sıra sadece hamileliğinizle ilgili sizden due date dedikleri, yani tahmini doğum yapacağınız tarihi gösteren bir belge isteyecekler. Bu belgeyi size en yakın bir sağlık kuruluşundan alabilirsiniz. Bunu nasıl yaparım? Ben zaten buna maddi durumum yeterli olmadığı için başvuruyorum. Buna para ödemek istemiyorum diyorsanız size küçük bir ipucum daha var. Size en yakın hamile destek biriminden yardım alabilirsiniz. Amerika'da böyle kurumlar var. Google'dan çok basit bir araştırmayla size en yakın olanını bulabilirsiniz. Ben Lighthouse'u kullandım. Orada ücretsiz hamilelik testi yapabilir ve due date'inizi gösteren belgeyi alabilirsiniz. Ne yapıyor bu Lighthouse? Hem hamilelik boyunca size yardımcı oluyor hem de doğum sonrasında bir yıl boyunca gerekli olduğunda bütün sorularınızı cevaplandırıyor. Hatta eğitimler de veriyor. Size emzirme dönemiyle ilgili, doğum sonrası loğusa dönemiyle ilgili psikolojinizi sürekli kontrol ediyor. İşte eşinizden şiddet görüp görmediğinizi sürekli sorguluyorlar. Eğer Amerika'ya yeni geldiyseniz, hangi hastaneye gideceğinizi bilmiyorsanız, acil bir durumda nereye arayacağınızı bilmiyorsanız gibi bütün sorularınızın cevabını böyle kurumlarda bulabilirsiniz. Due date'inizi aldıktan sonra herhangi bir sağlık kuruluşundan başvurunuzu tamamlayacaksınız. Bunun ardından eğer eksik bir belge varsa size boş bir zarf gönderecekler. Önceden ücreti ödenmiş şekilde. Eğer eksik bir evrak varsa bunun içine koyup tekrar onlara geri göndereceksiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra bir yetkili sizi telefonla arayacak. Buna böyle küçük bir mülakat da diyebiliriz. Esasında sordukları şeyler sizin doldurduğunuz formdakilerle aynı şeyler olacak. Bunlara ek olarak işte banka hesap bilgilerinizi vermenize rağmen sizden evdeki nakit paranızı da sorabilirler.
Eğer bu mülakat sırasında İngilizcenizle ilgili, yetersiz olduğunuzla ilgili endişeleriniz varsa onlara İngilizcenizin yeterli olmadığını, Türkçe konuştuğunuzu söylerseniz hatta üçüncü bir kişiyi bağlayıp size Türkçe tercümanlık yapmasını da sağlarlar. NJ Family Care gerçekten bu anlamda da çok disiplinli ve çok düzgün çalışan bir kurum. Mülakatı da yaptıktan sonra artık bir bekleme sürecine giriyorsunuz. Normalde Covid öncesi 4 haftada sonuçlanıyormuş. Ancak benimkisi 10 haftayı buldu. Peki bu süreç içinde işte ne yapabilirim, merak ediyorum çocuğumu derseniz dediğim gibi Lighthouse gibi kurumlardan ücretsiz ultrason hizmeti alabilirsiniz. Bir ultrason hemşiresi randevulaştığınız tarihte gelip bebeğin sıvı durumunu inceliyor, haftasıyla boyutlarını tutup tutmadığını inceliyor. Sizin içinizi rahatlatacak bütün soruların cevabını bulabiliyorsunuz. Bunu da yine ücretsiz bir şekilde halledebilirsiniz. Artık bekleme sürecine giriyorsunuz. Belli aralıklarla online olarak bağlanıp başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz. Her zaman baktığınızda hep prosedürün devam ettiğini, işleminin devam ettiğini göreceksiniz. Ta ki onaylandığı yazısını görene kadar. Dediğim gibi bu işlem benim için 10 hafta kadar sürdü. Ben bu 10 hafta sürecinde ne yapacağım? Zaten ilk doğumum ve çok heyecanlıyım. Kendimle ilgili bazı testler yaptırmak istiyorum, muayene olmak istiyorum gibi düşünceleriniz varsa ve bunu da yine uygun bir şekilde nasıl yapabilirim derseniz onunla da ilgili size bir bilgi vereceğim. New Jersey'de yaşayanlar için North Hudson Klinik var. Birçok yerde de şubesi var. Size en yakın olanını bulup onlardan bilgi alabilirsiniz. Ben bana en yakın olanını buldum ve acil durumlar için kullanabilir miyim diye bir araştırdım. Aylık gelirimi onlara gösterdiğim takdirde onlar duruma göre 20 dolarla 100 dolar arası bir muayene ücreti alacaklarını söylediler. Bu da diğer kliniklere ve hastanelere göre gayet uygun bir rakam. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bunları da kullanabilirsiniz. Benim gibi ikinci çocuğunuza hamileyseniz, ultrasonda da gördükten sonra içiniz rahatladıysa Medicaid'in sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz. Medicaid'in sonuçlanması online olarak baktığınızda artık başvuru durumunuzun onaylandığı yazısını gördükten sonra sonuçlanmış oluyor. Bununla ekran görüntüsünü alıp Medicaid'in geçerli olduğu bir sağlık kuruluşunda istediğiniz işlemi yaptırabilir, muayenenizi olabilirsiniz. Medicaid'den size son bir zarf daha gelecek. Bu zarfın içinde onların çalıştığı sigorta firmalarının isimleri olacak. Bunlardan bir tanesini tercih etmenizi isteyecekler. Vakit kaybı yaşamamak açısından öncesinden sigorta şirketinizi belirlemenizi tavsiye ederim. Doktorunuzun ya da hastanenizin hangi Medicaid sigorta firmasıyla çalıştığını öğrenirseniz hiç vakit kaybı yaşamadan işlemlerinizi tamamlarsınız. Ola ki bunu yapamadınız ve size Medicaid bir sigorta kartı gönderdi. Bu gibi durumda yine NJ Family Care'i telefonla arayıp sigorta firmanızı değiştirmek söylediğinizde size yeni kartınızı 2 hafta içinde göndereceklerdir. Kartınız artık elinize geçtiğinde siz hamileliğiniz boyunca doğumdan 2 ay sonrasına kadar ücretsiz olarak bakılmaya başlayacaksınız ve hatta yeni doğan çocuğunuz da sizinle birlikte 2 aylık olana kadar sizin sigortanızdan bakılmaya devam edecektir. Genel olarak Medicaid ile ilgili bir özet geçmem gerekirse bizim Türkiye'de alışık olduğumuz şekilde bütün hastanelerde ücretsiz bakılacaksınız gibi bir algı oluşmasın. Medicaid başvurduğunuz eyalette geçerli bir sigorta sistemi, ancak acil bir durum söz konusuysa bütün hastanelerde bakılabileceğiniz gibi yine başka eyaletlerde de acil bir durumda bakılacaksınız. Ancak eğer randevulu bir işlem söz konusuysa, muayene gibi, ne bileyim sezeryan doğum gibi bir işlem söz konusuysa o zaman sigortanızın anlaşmalı olduğu yerlerde yapabileceksiniz. Medicaid ile ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Doğum süreci ve doğum sonrası işlemlerle ilgili yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.